Herkese selam. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Ben Batuhan. Bugün ofisimdeyim ve ofisimde yer verdiğim nano, high-tech, bitkili ve lepisteslerin yakın akrabaları olan Endler'lerin akvaryumunun yanındayım. Bu akvaryumun kurulum videosu daha önce kanalda gelmişti. Oldukça bilgi dolu ve keyifli bir içerikti. Hemen sağ üstte çıkan linkten isteyenler izleyebilirler. Atakan Pet Shop'un katkılarıyla ofisimize güzel, keyifli, nano bir bahçeyi kazandırmıştık. Tasarımıyla, bitkilerin renkleriyle ve canlılarıyla benim içime sayan oldukça keyifli bir proje oldu. Ve bu videoda sizlere bu akvaryumu tanıtıp birazcık hem akvaryumdan hem teknik sisteminden hem de içindeki canlılardan bahsetmek istiyorum. Akvaryumdan bahsetmekten başlamadan önce arkadaşlar, videoların arka planında sizlere bu güzel içerikleri ulaştırabilmek için ciddi bir emek sarf ettiğimi hatırlatmak isterim. Bunun karşılığında da eğer videoyu bir beğenirseniz, bir yorum atarsanız, kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hadi akvaryuma geçelim. Öncelikle akvaryumumuz 30x30x30 yüksekliğine sahip olan küp bir akvaryum. Yani yaklaşık 27 litre boş hacmi var. Fakat bizim içerisine koyduğumuz zemin malzemeleri, kayalar vesaireyle tahminime göre 23 litre civarı falan şu anda içerisinde bir su hacmi var. Aydınlatma olarak nano akvaryumlara uygun oldukça yüksek teknolojili bir LED aydınlatma kullanıyorum arkadaşlar. Günlük yaklaşık olarak 6 saat açık bu aydınlatma ve 30'lar dakikada gün simülasyonu var. Yani 30 dakika içerisinde sıfırdan 100'e kadar geliyor. Gün doğumunu simüle ediyor ve 30 dakika içerisinde de güç seviyesi 100'den 0'a geliyor kapanırken. Bu da gün batımını simüle ediyor. Dış filtreyle filtre ediyorum arkadaşlar. Nano tanklara uygun küçük boyutlu dış filtreler var biliyorsunuz. Onlardan bir tane edindim. Onlarla filtrasyonunu yapıyorum ve içerisinde karideslerin olmasından dolayı da filtrasyonun emiş borusuna bir sünger geçirdim. Böylelikle dış filtre içerisindeki karidesleri veya bu karideslerin yavrularını çekmemiş oluyor. Zeminle, kayalarla veya bitkilerle ilgili çok detaya girmeyeceğim. Çünkü kurulum videosunda bunları oldukça detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmıştım zaten. Sadece doğadan bulduğum büyük bir kaya var. Bu nano tasarımda buna yer vermek istemiştim. Onun önünde komple bir yemyeşil zemin bitkilerinden oluşan, mini parvulalardan oluşan bir alanım var. Bu oldukça güzel bir çim alan, açık ve yeşil alan havası veriyor bize. Seçmiş olduğum balıklar da ekseriyetle zaten bu çim alanın üzerinde vakit geçiriyorlar. Arka kısımda rotala bitkileri var. Rotalalar kırmızı bitkiler. Fakat ben muhtemelen gübreleme olayını falan çok yapamadığım için bitkiler olması gerektiği gibi kızarmıyorlar. Şu an hafiften böyle yeşil, sarı, pembe, turuncu, kırmızı gibi bir renk geçişi var. İşin açıkçası bu renk tonları da benim oldukça hoşuma gidiyor. Yani illa kızarsın, kıpkırmızı olsun gibi bir niyetim de yok. Bir yandan da bitkilerin bu renkleri seçmiş olduğumuz balıkların renkleriyle de uyumlu bir hale gelmiş oluyor arkadaşlar. Sisteme 7/24 çok az olacak şekilde karbondioksit takviyesi yapıyorum. Hacim zaten çok az. Muhtemelen 2 saniyede veya 3 saniyede bir damla olacak şekilde. Çok hafif bir karbondioksit girişi var bitkilerin besinleri daha rahat alabilmesi için ve fotosentez yapabilmeleri için. Gördüğünüz gibi oksijen baloncukları da hafif hafif bitkilerden zaten çıkıyor. Yani fotosentezi gerçekleştiriyorlar. Bu akvaryumda canlı olarak öncelikle karidesleri tercih ettim. Neokaridina karidesler, uzun süre boyunca seçici üretimden arta kalan karidesler. Yani şöyle bahsedeyim. Mesela Vladimir karides besliyorsunuz ve yavrularınızın içerisinden renk olarak oldukça kalitesiz karidesler var. Onları seçip asıl karides topluluğunuzdan uzaklaştırıyorsunuz. Bu seçici üretimden arta kalan anlamına geliyor ve ben o karideslere bu akvaryumda yer vermek istedim. Birçoğu renksiz ve birçoğunun da çok kırık bir kırmızı rengi var. Onun haricinde Remshorn salyangozları görüyorsunuz arkadaşlar. Elimden geldiği kadar bunları da seçici olarak pembelerini bırakmaya çalışıyorum tankta. Kahverengiler falan da çıkıyor arada. Bunları akvaryumdan uzaklaştırıyorum ve açık pembe renklileri daha çok akvaryumda yer vermeye çalışıyorum. Bunlarla ilgili yeri gelmişken söyleyeyim. Remshorn salyangozlarınızın akvaryumlarda çok hızlı üremesini istemiyorsanız arkadaşlar yem girişine çok dikkat edin. Bu salyangozlar yem yedikleri sürece çok hızlı ürüyorlar. Fakat akvaryumdaki alglerle, yosunlarla beslendikleri zaman popülasyonları bir nebze daha kolay kontrol altında tutulabiliyor. Sizin de bilginiz olsun. Balıklara gelecek olursak da arkadaşlar bu akvaryumda Endler türlerine yer vermek istedim. Endlerlerin Santa Maria varyetesi, Santa Maria Endler balıkları.
Oldukça keyifli balıklar, yıllardır da benim elimde. Kanalda da zaten uzun süredir bu balıkları görüyorsunuz. Hatta bu balıkları ilk edindiğim videoyu izlemek isterseniz yine sağ üstte ben yerleştireyim hemen. Oradan izleyebilirsiniz. Oldukça keyifli, barışçıl bir tür. Kendi yavrularını kolay kolay yiyen bir tür değil. Ben şu ana kadar hiçbir endlerlerimin yavrusunu yediğini görmedim arkadaşlar. Bu yüzden yavrularıyla beraber beslemesi ve izlemesi oldukça keyifli. Yerlerini beğendikleri takdirde çok hızlı ürerler. Bundan dolayı da bol yoğun bitkili akvaryumlarda popülasyonlarını dengede tutmak çok kolay değil, bilginiz olsun. Ama özellikle erkek balıkların renkleri itibariyle oldukça göz dolduran ve bulunduğu ortama gerçekten renk, hareket katan balıklar. Benim çokça sevdiğim ve dediğim gibi yıllardır da beslediğim balıklar. Karides odaklı bir akvaryuma sahip olmak istiyorsanız arkadaşlar, karideslerle balıkları aynı ortamda bulundurmamanız gerekiyor. Birbirlerine çok zarar vermeseler bile karidesleri stres altına sokabiliyor balıklar veya yavrularını yiyebiliyor. Ama benim gibi illa karides odaklı veya illa balık odaklı değil, daha çok bitki odaklı, daha manzara konsept tasarım tarzı bir akvaryuma sahip olmak isterseniz tabii ki birbirine uyumlu olan balıklarla karidesleri aynı ortamlara koyabilirsiniz. Örneğin şu an bu akvaryumda hem salyangozlar hem karidesler hem de balıklar var. Çalışma ortamında böyle bir akvaryuma sahip olmak gerçekten çok keyifli arkadaşlar. Yani ne zaman bunalsam veya ne zaman bir mola vermek istesem gelip başına kısa bir vakit geçirebiliyorum. Ayrıca çalışma masamdan kafamı çevirip baktığımda da içimi açan güzel bir manzarayı, bir sahneyi karşımda bulabiliyorum. Bir dezavantajı gelen misafirlerin gerçekten daha önce böyle bir akvaryum tasarımı görmemiş olması. Yani tasarım çok güzel diye değil, yanlış anlamayın arkadaşlar. Fakat işte zemin bitkilerinin bu taze yemyeşil görüntüsü, işte kırmızı bitkiler, bu bitkilerin arasında gezen balıklar falan. Yani herkes akvaryum görüyor nihayetinde. Fakat içerisinde balıktan başka hiçbir şey olmayan akvaryumlar veya rastgele sokaktan bulunan kayalarla oluşturulan akvaryumlar vesaire. Böyle bir şey gördükleri zaman gerçekten çok şaşırıyorlar. Her gelen incelemek, başında vakit geçirmek istiyor ve birçok soru alıyoruz. İşte Japon balıkları olur mu? Bunlar ne balıkları? İşte bunlar yunuslarla yaşar mı? Yunuslar bunları yer mi? Veya adamın evinde akvaryum var, cikletleri var. Abi bunların yavrusundan bana da ver. İşte abi şu bitkilerden bana da ver falan gibi birçok soru ve taleple karşılaştığım oluyor. Bundan dolayı eğer kalabalık bir ortamdaysanız ve akvaryumun sorumlusu durumundaysanız bu tarz sorulara cevap vermeye hazır olmanız lazım. Ama insanların evlerinde de böyle doğal ortamlara sahip olacağını görmeleri, öğrenmelerine vesile olmak benim için oldukça keyifli gerçekten de. Ve bu ofise kurduğum akvaryumlarla vesaire de çalışma ortamında birçok kişinin de akvaryum kurmasına vesile oldum arkadaşlar. Şu an 3-4 tane arkadaşımızın evinde akvaryum var. Gerçekten bu bulaşıcı ve bağımlılık yapıcı bir hobi. Bu da kısaca bir uyarı olarak aklınızda kalsın. Şimdilik aklıma gelen, sizlerle paylaşacağım şeyler bunlar arkadaşlar. Umarım keyifli, doğal, yemyeşil, sizleri taptaze hissettirecek bir video olmuştur. Sizlere daha güzel içerikler çıkartabilmek için videoların arka planında gerçekten çok ciddi emekler sarf ediliyor arkadaşlar. Bunların karşılığında en azından videoyu bir beğenirseniz, bir yorum atarsanız ve abone değilseniz eğer kanala abone olursanız çok sevinirim. Daha da fazla destek vermek isteyenler katıl butonu ile kanalımızın üye ailesine katılımlarını gerçekleştirebilirler. Dediğim gibi şimdilik sizlerle paylaşacağım şeyler bunlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.